Her gece gözlerimizi kapatıp uykuya daldığımızda aslında küçük bir ölüm yaşıyoruz. Kulağa çılgınca gelse de bir düşünün. Uyumak pek çok kültürde ölümün kardeşi olarak anılır. Her gece hiç panik yapmadan adeta var olmaktan çıkıyoruz. Bir an buradayız, hissedip düşünüyoruz, sonraki an yokuz. Sabah uyandığımızda ise her şey kaldığı yerden devam ediyor gibi. Ama ya devam eden dünkü siz değilse? Bu sıra dışı teori uykuya daldığımızda bilincimizin sürekliliğinin tamamen koptuğunu iddia eder. Yani gece derin uykuya geçerken o ana kadarki sizi deneyimleyen özneniz sonsuza dek yok oluyor. Sabah uyandığınızda ise beyniniz önceki benliğinizin tüm anılarını ve özelliklerini taşıyan yeni bir bilinç meydana getiriyor. Basitçe söylemek gerekirse gece uykuya dalan kişi bir daha uyanmıyor. Onun yerine sabah onun anılarına sahip taptaze bir siz doğuyor. Kısacası sabah gözünü açan sen, dünkü senin anılarına ve kişiliğine sahip kusursuz bir kopya olabilir. Bu fikir felsefedeki kişisel özdeşlik probleminin radikal bir yorumu aslında. Bazı filozoflar benliğin kesintisiz bir varlık değil, yalnızca peş peşe gelen anların dizisi olduğunu öne sürer. Bu görüşe göre herhangi bir gerçek süreklilik yoktur. Ardışık her bir deneyim anı kendi iç zamanına sahip ayrı bir bilinç anıdır. Aralarındaki bağ bellek ve kimlik hissinden ibarettir. Örneğin 18. yüzyıl filozofu Thomas Reid, bilincin anlık geçici olduğunu ve hiçbir devamlı varlığı olmadığını vurgulamıştır. Hafıza burada adeta yapıştırıcı görevi görür. Bize bilgiyi sadece şimdiki anda verir. Eğer hafıza onu saklamazsa bilgi anında yok olur ve hiç olmamış gibi bizi bırakır. Şeklindeki ifadelerle anılar olmadan süreklilik hissinin oluşamayacağını belirtmiştir. Yani devamlılık duygumuz beynimizin oluşturduğu bir anlatı, bir illüzyon olabilir. Eğer bilinç her gece gerçekten kopup ertesi sabah yeniden ortaya çıkıyorsa ortada ciddi bir kopya paradoksu var demektir. Orijinal benlik gece sessizce yok olurken yerine geçen yenisi kendini orijinal sanacaktır. Çünkü hafızası ve kimliği birebir aynı. Gece yok olan bilinç bir daha uyanmaz. Sabah gözlerini açan öncekinin tüm anılarını devralmış mükemmel bir kopyadır. Bu yeni siz dünkü hayatınızda olan biteni eksiksiz hatırladığı için kesintisizlik hissi yaşar. Hatta kendi kopya olduğunu asla bilemez. Tıpkı hafızaları yüklenmiş bir klonun kendini hep orijinal zannetmesi gibi. Bu durum özne olarak sınanamaz. Bunu somut bir benzetmeyle anlatalım. Bir tiyatro oyunu sırasında sahnenin karardığını ve başrol oyuncusunun gizlice değiştiğini düşün. Işıklar tekrar yandığında rolü devralan yedek oyuncu oyuna kaldığı yerden devam ediyor. Seyirciler karakterin aynı olduğunu sanıyor. Hikaye kesintisiz sürüyor. Oysa ilk oyuncu sahneyi sonsuza dek terk etmiş, yerine tıpatıp aynı görünen başka biri geçmiş durumda. Yine de izleyenler hiçbir kopukluk fark etmiyor. Benzer şekilde her sabah uyanan bilinç de önceki oyuncunun kaldığı yerden devam ediyor olabilir. Beynimiz tüm anıları ve kişilik özelliklerimizi yeni bilince aktardığı için biz kopuşu hissetmiyoruz. Başka bir benzetmeyle bilgisayarınızın tüm belleğini alıp birebir kopyasını yeni bir cihaza yüklediğinizi hayal edin. Yeni cihaz tüm programları ve verileri aynen kaldığı yerden çalıştırır. Sanki hiçbir şey kesintiye uğramamış gibi. Oysa aslında orijinal makine kapanmış, yerine başka bir donanım devreye girmiştir. Programlar, bilinç bunu fark etmez. Çünkü veri ve durum aynıdır. İşte uyku hipotezindeki bilinç kopuşu da her şeyin kaldığı yerden devam ettiği duygusunu veren böyle kusursuz bir kopyalama işlemiyle açıklanıyor. Şimdi bu sıra dışı soruya bilimsel ve bilişsel açılardan bakalım. Kuantum fiziği ve bilinç kuramları bu konuda ne söylüyor? Bazı araştırmacılar bilincin kuantum düzeyde gerçekleşen süreçlerden doğabileceğini öne sürüyor. Örneğin ünlü fizikçi Roger Penrose ve anesteziyolog Stuart Hameroff, beynimizdeki mikrotübül adındaki hücre iskeleti yapılar içinde gerçekleşen kuantum titreşimlerinin bilinci oluşturduğunu savunan Ork-Or adında bir teori geliştirdiler. Bu oldukça spekülatif bir yaklaşım. Çoğu bilim insanı beynin sıcak, ıslak ve gürültülü yapısının böyle hassas kuantum süreçlerini sürdüremeyeceği görüşünde. Peki kuantum bilinç iddiası her gece ölmek teorisine nasıl etki edebilir? Eğer gerçekten bilincimiz kuantum bir olguysa belki uyku sırasında bu kuantum süreç resetleniyor veya farklı bir duruma geçiyordur. Hatta daha da uç bir düşünce deneyi kuantum ölümsüzlük kavramını akla getiriyor. Kuantum ölümsüzlük denen bu hipoteze göre çoklu evren yorumunda bir kişi kendi ölümünü asla deneyimlemez. Her ölüm girişiminde bilinci hayatta kaldığı bir paralel dalı takip eder. Elbette bu fikir doğrudan uykuyla ilgili değil. Gerçek ölüm durumuna dair bir fantezi. Ancak kuantum dünyasının tuhaflığına dikkat çekiyor. Gerçeklik ve kimlik kuantum düzeyde klasik dünyadan çok daha şaşırtıcı biçimde davranabilir.
Öte yandan bilişsel bilim ve nörobilim cephesi daha ayakları yere basan açıklamalar sunuyor. Bilincimizin devamlılığıyla ilgili ana akım görüş, beynimiz çalıştığı ve canlı kaldığı sürece benlik dediğimiz bilincin de devam ettiğidir. Yani zihin ayrı bir varlık değil, beyin faaliyetlerinin bir ürünüdür ve beyin ölmediği sürece aynı özne olarak bilincimiz varlığını sürdürür. Nörolojik açıdan bakarsak uyku sırasında beynin etkinliği değişir ama asla tamamen durmaz. Özellikle REM uykusunda beynin bazı bölgeleri uyanıkken olduğu kadar güçlü faaliyet gösterir. Adeta içeride ışıklar yanmaya devam eder. Rüya gördüğümüz o dönemlerde aslında bir tür bilinç halindeyiz. Derin rüyasız uykuda ise dış dünyaya dair farkındalığımız yok olur. Fakat bu beynin ölmesi demek değildir. Beyin hücreleri temel yaşamsal faaliyetlerini ve düşük düzeyli etkileşimlerini sürdürür. Sadece bilinçli deneyim ortaya çıkmaz. Bu nedenle bilim insanlarına göre gece uykusu sırasında her defasında yeni bir bilinç doğmasına gerek yoktur. Var olan bilinç taşıyıcısı beynin işlevini sürdürdüğü için uykumuzda uyandığımızda kaldığımız yerden devam ederiz. Sabah uyandığımızda hafızamız yerli yerindedir. Kendimizi sürekliliği kopmamış hissederiz. Nitekim beyin aktivitesini çok kısa zaman ölçeklerinde incelediğimizde uykuda bile tam bir durma anı olmadığını görüyoruz. Hiçbir anda tüm nöronların aynı anda durup tekrar çalıştığı bir ölüm anı tespit edilmiyor. Yani beyin hiç kapatılmadan sadece mod değiştiriyor diyebiliriz. Çoğu uzman ve günlük deneyimimiz açısından her gece ölmek fikri pek ikna edici değildir. Sabah uyandığımızda dün kim olduğumuzun tamamen farkındayız. Anılarımız, kişiliğimiz, becerilerimiz yerli yerinde. Eğer her gece bambaşka biri olsaydık bunu mutlaka hisseder veya en azından davranışlarımızda bir tutarsızlık fark ederdik. Oysa böyle bir şey yaşamıyoruz. Her sabah aynı hayatı kaldığı yerden sürdürebiliyoruz. Uyku bilinçte bir kesinti yaratıyor ama bu kesinti ölüm gibi geri dönüşsüz değil. Geçici bir devre arasından ibaret. Beynimiz çalışmaya hiç ara vermediğinden yeni bir bilincin kendiliğinden ortaya çıkması gerekmiyor. Materyalist bakış açısıyla söylersek, bilinç beyindeki devamlı fizyolojik sürecin bir ürünü. Beyin ölmediği sürece aynı özne olarak bilincimiz de kaldığı yerden akmaya devam eder. Nörobilimde bu her gece ölürüz hipotezini gereksiz bulur. Bilincin uyku sırasında kaybolup geri gelmesini beynin değişen aktivite desenleriyle zaten açıklayabiliyoruz. Örneğin genel anestezi altında saatlerce bilinçsiz kalan bir hasta uyandığında yine aynı kişi olarak uyanır. Eğer her bilinç kesintisinde zihin ölseydi ameliyat sonrası uyanan kişinin bambaşka bir kimliği olması gerekirdi. Ki böyle bir durum yok. Benzer şekilde gece uyuyup uyanan insanda nörobilimsel olarak aynı benliğin devamıdır. Psikolojik olarak da kimliğimizin devamlılığı çok güçlüdür. Sabah kalktığımızda adımızı, geçmişimizi, sevdiklerimizi unutmuyoruz. Kendimizi dünün bir devamı olarak deneyimliyoruz. Bu basit gerçek radikal kopuş teorisine karşı en büyük kanıtlardan biridir. Ancak bilinç ve benlik konusundaki sorular tamamen çözülebilmiş değil. Bu her gece ölmek fikri mevcut bilimsel verilere göre gerçek olmasa bile zihin felsefesinde önemli bir noktayı gündeme getiriyor. Benlik dediğimiz şey nedir? Her an değişen bedenimiz ve zihnimiz içinde kendimizi nasıl tutarlı bir öz varlık olarak hissediyoruz. Bazılarına göre bu beynimizin yarattığı kesintisiz bir hikaye. Bir nevi içsel bir film şeridi. Hatta ünlü Teseus'un gemisi paradoksunu hatırlatırcasına vücudumuzun hücreleri yıllar içinde tamamen yenilense bile aynı kişi olduğumuzu varsayıyoruz. Demek ki fiziksel devamlılığın mutlak olmaması kimlik duygumuzu yok etmiyor. Bilinç olgusunun bu yönü hala cevaplanamamış büyük sorular içeriyor. Bu tartışma bize ben kimim, gerçekten dünün aynısı mıyım sorusunu sordurarak zihnin gizemine ışık tutuyor. Açıkçası çoğunluk için her sabah kalkan kişi bir gece önce uykuya dalan kişiyle aynıdır. Ama bu düşünce deneyi her günün aslında minik bir yeniden doğuş olabileceği fikriyle bizi sarsarak düşündürüyor. Özetle her gece aslında ölür mü sorusu bilincin sürekliliğini alışılmışın dışında irdeleyen bir düşünce deneyi. Konuya kuantum teorilerden nörobilimsel gerçeklere kadar farklı perspektiflerden baktık. Görünen o ki bilimsel konsensus her gece ölmediğimiz yönünde. Sabah uyanan kişinin dün uyananla özdeş olduğu kabul ediliyor. Ancak bu hipotez bilincin doğası ve benlik algısı hakkında gerçekten ilginç sorular soruyor. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Her gece bilincimiz sonsuza dek kaybolup yerini anıları aynı bir kopya mı alıyor, yoksa uyku sadece geçici bir kesinti mi? Yorumlarda kendi fikrinizi paylaşmayı unutmayın. Belki uyku hakikaten de ölümün küçük kardeşidir. Ama ertesi sabah aynı beden ve zihinle uyanabildiğimiz sürece hikayemiz kesintiye uğramadan devam ediyor demektir. Sonuçta ister her gün minik bir yeniden doğuş yaşayalım, ister aynı benliği sürsün, önemli olan yaşadığımız deneyimin kendisi. İyi uykular ve belki de yeniden doğuşlar. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.